Bugün Hazbun evreninde dolaşan en ilginç ve derinlikli teorilerden birini masaya yatırıyoruz. Bu teori, dizinin en gizemli ve kadim karakterlerinden biri olan Overlord Zestial'ın aslında insanlık tarihinin ilk katili ve Adem'in ilk oğlu olan Kabil olduğu yönünde. Bu videoda yüzeysel benzerliklere değil, aynı zamanda birazdan bahsedeceğimiz teorileri destekleyen derin, mitolojik, teknolojik ve hatta kabalistik kökenlere de ineceğiz. Dizi yazarlarının bu kadar derin bir araştırma yapıp yapmadığını kesin olarak bilmesek de mevcut ipuçları ve evrenin kuralları bizi şaşırtıcı derecede tutarlı bir sonuca götürmekte. Ancak şöyle bir parantez eklemek istiyorum. Geçenlerde yapmış olduğum videoda, yani Kabil'in nerede olduğuna dair videoda aslında herhangi bir şekilde Hazbun evreninde olamayacağını, hatta şu an ölmüş bile olamayacağını, çünkü kendisinin lanetli olduğundan kaynaklı dünyada mahsur kaldığını göz önünde bulundurarak bir hikaye örgüsü çıkartmıştım. Ancak şöyle bir parantez açmak istiyorum tekrardan. Hazbun veya Halavabos evrenine baktığımızda herhangi bir şekilde dini kaynaklardan esinlenilmiş olsa da yine de bu kurallara tabi bir şekilde hikayeyi uydurmamaktalar. Yani tamamıyla farklı bir şekilde işleyişi ilerletip aslında farklı karakterleri farklı bir biçimde lanse ettiklerini de düşünürsek aslında Kabil gerçekten şu an cehennemde olabilir. Şimdi arkanıza yaslanın, çayınızı, kahvenizi, püsküvitinizi alın ve birazdan anlatacağım hikayenin tadını çıkartın. Ancak videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, teoriler için Discord sunucuma veya yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Aynı zamanda katıl üyesi olarak veya süper teşekkürler ile bu kanala destek verebilir ve videolara daha erken erişim elde edebilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle temelleri oluşturalım. Habil dizide Adem'in cennete giden ilk oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak o Adem'in sahip olduğu ilk oğlu değil. Yaratılış kitabına göre, yani Genesis'e göre Adem ve Havva'nın birleşmesinden iki oğul dünyaya gelir. İlk doğan Kabil ve ikincisi Habil. Kabil bir çiftçi, toprağı işleyen biridir. Kabil ise bir çobandır. İkisi de Tanrı'ya sunulanı getirir ve Kabil toprağın ürünlerini, Habil ise sürüsünün ilk doğanını sunar. Tanrı Habil'in sunusunu kabul ederken Kabil'inkini reddeder. Kıskançlık krizine giren Kabil kardeşini bir tarlada öldürür. Bu insanlık tarihinin ilk cinayetidir. Cezası ise yeryüzünde bir gezgin ve kaçak olarak dolaşmaktır ve sonsuza kadar bu cezaya hüküm tutulmuştur. Tanrı ona kimse onu öldürmesin diye özel bir işaret koyar. Buna da Kabil'in mührü denir. Hazbun Habil'i gördük ama Kabil'in adı henüz geçmemiştir. Ancak Kabil'in tasarımında çok önemli bir detay var. Habil'in halisi sanki bir taşla ezilmiş gibi yamuk dururken bu Kabil'in kardeşini bir taşla öldürdüğü rivayetine doğrudan bir referanslı göndermedir. Eğer Habil öldürüldüğü için cennete giden ilk ruhsa onu öldüren Kabil'in de cehenneme gelen ilk ruh olması mantıklı değil mi? İşte teori burada devreye girmekte. Cehennemde Kabil isminde birini görmedik ama Zestial adında çok güçlü ve kadim bir Overlord tanıyoruz. Peki Zestial'ın Kabil adıyı yapan kanıtlar neler? Birincisi kadimlik. Zestial, gurur çemberindeki en yaşlı Overlordlardan biri olarak tanımlanmakta. Alistair birçok eski lordu ortadan kaldırmış olsa da Zestial şaşırtıcı derecede antik olarak nitelendirilmekte. Eğer Kabil cehenneme düşen ilk günahkarsa oradaki en eski ve en güçlü güç olması gerekir. Zestial bu profile mükemmel derecede uymakta. İkincisi, ilk şehir kurucusu. İncil'de Kabil kardeşini öldürdükten sonra sürgüne gönderilse de daha sonra ilk şehri kuran kişi olarak geçer. Hazbun pentagram şehrinin kökeni büyük bir gizemdir. Devasa bir pentagramın altında yer alan bu şehrin cehennemin tarihinin başından beri orada olması muhtemeldir. Eğer Kabil, yani Zestial cehenneme düşen ilk ruhsa yeryüzünde yaptığı gibi cehenneme de ilk şehri kurmuş olabilir mi? Bu onun neden bu kadar saygı gördüğünü ve köklü bir güce sahip olduğunu da açıklar. Dizi İncil karakterlerinin dinamiklerini ters yüz etmeyi sevmekte.
Örneğin Lucifer insanlığı mahvetmek isteyen kötü bir varlık yerine hayalleri olan ve yanlış anlaşılan bir figür olarak resmediliyor. Aynı zamanda Kabil ve Habil dinamiği de tersine çevrilmiş de olabilir. Zestial, dış görünüşü korkutucu, örümcek benzeri, kadim ve ürkütücüdür. İnsanlar onu görünce korkudan kendilerini yakmakta. Ancak kişiliğine baktığımızda şaşırtıcı bir derinlik görüyoruz. İkinci sezonda özellikle Carmilla Carmine ile olan etkileşimlerinde son derecede bilge, sabırlı ve ahlaklı bir duruş sergiliyor. Carmilla'nın zor durumunu anlıyor. Ona bir dost olarak yaklaşıyor ve zamanı geldiğinde yardım etmek üzere gölgelere çekiliyor. Kötü olması beklenen ilk katil aslında dizideki en ahlaklı ve ilkeli karakterlerden biri gibi davranmakta. Habil'e baktığımızda öte yandan Habil, cennete giden ilk ruh olmasına rağmen dizide ahlaki omurgası olmayan biri gibi gösterilmekte. İyi biri olabilir ama bir duruşu yok. Lut veya Adem gibi figürlerin yanında silik kalıyor, kararsızlık yaşıyor ve olayların derinliğini kavrayamıyor. Cehennemdeki soykırımlar gibi ciddi konularda bile yüzeysel hediyelerle durumu geçiştirmeye çalışıyor. Yani teori şuna çıkmakta: cennetteki Habil iyi ama içi boş ve yetersizken cehennemdeki Kabil yani Zestial büyük bir günah işlemiş olsa da bu süreçte pişmiş, olgunlaşmış ve gerçek bir bilgelik ile ahlaki standartlara ulaşmıştır. Şimdi işin daha da ilginçleştiği kısma, yani çılgın teori kısmına gelelim. Özellikle de Yahudi mistisizme ve Kabala'ya girmekteyiz. Birincisi günah düzeltmesi. Kabalistik metinlerde, özellikle de İshak Lurini'nin öğretilerine dayanan reenkarnasyon kapısı gibi eserlerde reenkarnasyonun amacının ıslah olduğu da anlatılmaktadır. Bir ruh günahlarını telafi etmek için ve başladığı yerden daha yükseğe çıkmak için defalarca dünyaya gelebilir. İkincisi ise Kabil'in potansiyeli. Zuhar ve diğer ezoterik metinlerde Kabil sadece kötü bir katil olarak görülmez. Onun ruhunun büyük kötülük barındırdığı kadar büyük iyilik de barındırdığını söyler. Kabil, yaratılışın sert ve yargılayıcı tarafını temsil eder. Üçüncüsü ise Kabil'in Habil'e üstünlüğü. Şaşırtıcı bir şekilde bazı metinler Kabil'in potansiyelinin Habil'den daha yüksek olduğunu öne sürer. Çünkü Kabil ilk doğandır. İlk günahı işleyen o olduğu için de özellikle de düzeltme yani ıslah sürecine de ilk o başlamıştır. Binlerce yıldır günahının bedelini ödeyen ve kendini geliştiren bir ruh. Hiç sınanmamış ve kolayca cennete gitmiş bir ruhtan yani Habil'den daha bilge ve daha güçlü olabilir. Dördüncü teori ise rahiplik ve Levililer. Bir kabalistik kehanete göre gelecekte Kabil'in soyu Habil'in soyunun yerini alacaktır. Habil'in kökü şimdiye kadar rahipler statüsündeyken gelecekte Levililer yani yardımcı sınıf statüsüne düşecek ve Kabil'in kökü ise yükselerek yeni rahipler olacaktır. Bu ezoterik bilgileri diziye uyarladığımızda ise özellikle Zestial'ın durumu mükemmel bir anlam kazanmakta. Zestial işlediği büyük günah nedeniyle cehenneme düştü, ancak bu düşüş onun sonu değil yükselişinin başlangıcıydı. Yüzyıllar boyunca cehennemde kalarak, acı çekerek ve pişmanlık duyarak kendini ıslah etti. Şu an gördüğümüz o bilge, sakin ve ilkel Zestial bu sürecin bir ürünüdür. Sir Pentius'ın kendini feda edip cennete gitmesi gibi Zestial da belki kurtuluşu çoktan hak etti ama cehennemde kalıp düzeni sağlamayı veya sevdiklerini korumayı seçti. Madame Blavatsky'nin dediği gibi ilahi varlıklar yalnızca daha yükseğe çıkabilmek için düşerler. Bu söz Hazbun Otel'in ana temasını özetliyor. Cehennem sadece bir ceza yeri değil, aynı zamanda en dibe vuranların cennettekilerden bile daha yükseğe çıkabilecek potansiyele ulaşabilecekleri bir potansiyel alanı. Lucifer'ın düşüşü, Charlie'nin yükselişi ve Zestial'ın bilgiliği hep bu düşüş, ıslah, yüce yükseliş döngüsünün parçalarıdır. Sonuca bakacak olursak da özetle Zestial Kabil olduğu teorisi sadece karakter tasarımlarındaki benzerliklere değil, aynı zamanda dizinin kötülüklerin içindeki iyilik ve kurtuluş temasına da derinden hizmet ediyor. Zestial ilk katil,
İlk şehir kurucusu ve ilk günahkar olarak başladığı yolculuğunda hiç sınanmamış ve sığ kalmış kardeşi Habil'in ahlaki ve ruhani olarak geride bırakmış olabilir. Eğer bu teori doğruysa Hazbun Hotel bize sadece modern bir hikaye anlatmıyor, binlerce yıllık mistik metinlerdeki düşmüş olanın hiç düşmemiş olandan daha yükseğe çıkabileceği felsefesini de modern bir animasyonla yeniden yorumluyor. Zestial'ın gerçekten Kabil olup olmadığını zaman gösterecek. Ancak bu bakış açısı onun her sahnesine bambaşka bir derinlik katıyor. Senin fikir ve düşüncelerin neler? Yorumlara yazmayı unutma. Ve buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için Discord sunucuma ve yorumlara gelebilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.